Mehmet merhaba. Merhaba Tolga. Nasılsın görüşmeyeli? Vallahi fena değil. Çok güzel şeyler öğrendim. Tebrik ediyorum. MKP artık Hindistan'da satışa başlıyormuş. Eee, Galiba Mart ayı sonunda olmasını, Mart ayı sonu gibi bir hedefimiz var. İnşallah Mart ayı. Nasıl oldu peki bu, yani birdenbire böyle Hindistan'a açılmalar falan çok güzel. Bunlar hem gurur duyduk hem ülke ekonomisine katkı muhteşem. Vallahi şöyle, şimdi biliyorsun MKP aslında içinde birçok özelliği var ama içindeki en değişik, ilginç özelliklerden bir tanesi bu Pre-Engineered Building dedikleri değişken kesitli çerçeveler. Bunlar Hindistan'da keşfedilmiş sistemler ve Hindistan'da çok yaygın. Orada bir de şöyle bir şey var. Bizde prefabrik yapılar çok fazla sayıdayken oradaki depo hangar türü yapıların %90'ı çelikten yapılıyor. Ve bu Evet. çeliklerin de %60'a yakını PEP türü yapılar. MKP'nin içinde PEP türü yapılar olunca oradan Hintli bir tane bayi, bizim dışımızda inşaat mühendisleri yazılımı satan bir Hintli bayi bizim programımızı satmak istedi. Ne kadar güzel. İşte sadece PEP yapabildiğimiz için. Yani onun dikkatini orada çektik. Vallahi o zaman benim aklıma şöyle bir şey geldi. Geçen sefer rodları anlattın. Ben çok şey öğrendim ve çok aydınlandım. O zaman bugün bana biraz PEP'leri anlatırsan çok sevinirim. Nedirmiş bu? PEP nedir? Ya PEP nedir? Şimdi yine geçen defadan farklı olaraktan ilk önce yine ben şeyle başlayacağım. Bu Varco Pruden adlı firmanın yaptığı işlerle başlayacağım. Varco Pruden bizim kullandığımız şu kaynağı üreten eğitim dokümanı olarak hazırlamış firma. Bu firmanın yaptığı işleri daha önce bir önceki videoda da göstermiştim ama burada da yine lazım. Ee, Bakınca burada çok sayıda değişik türde bir PEP türü yapılar var. Bunlar aslında hepsi PEP. Oo. Yani değişken kesitli çerçeve. Bununla işte hava alanları da yapmışlar. Bununla üniversitelerde depolar yapmışlar. Servis istasyonları yapmışlar, kilise yapmışlar. Evet. Ee, inanılmaz sayıda binalar yapmışlar. Ve binalar çok büyük. Uçaklar için hangarlar yapmışlar. Bakınca buraya ben şunu görüyorum. İşte içine bunların tamamı PEP türü yapılardan yapılmış şeyler. PEP'ler çok kullanışlı olmalı o zaman diye düşünüyorum ben. Yani birçok yapıda bunu kullanabildiğine göre. Ya şu aslında şu resimler aslında PEP dediği şey şu. Ya bir tane uçak hangarı yapmış. Şu değişken kesitli çerçeveye PEP deniyor. Bu PEP'lerde genelde kesitler ince olduğundan alt başlıkta bir dönme oluyor. Onun için bak gitmiş ne güzel buraya alt başlıkta dönmeyi engelleyecek şekilde şeyler koymuş. Bunun aynısını bu yanal burkmaya karşı, yanal burkma boyunu kısaltmak için onun aynısını duvarlarda yapmış. Ve bakarsan içine bu adam bununla bir uçaklar koymuş. Burası basit bir e, önemsiz eşyaların kullanıldığı bir depo değil. Evet. Şimdi eğer yüksek mesafeler geçiliyorsa böyle 30-40 metre gibi veya 20-30 metrelerde de ekonomik bu. Bu sistem bizim bildiğimiz hazır ığlardan yapılan sistemlere göre çok ekonomik. Yani ne kadar ekonomik? Birinde işte metrekarede 50 kilo çelik kullanılıyorsa bunda metrekarede 30-35 kilo kullanılıyor. Bu da %30 civarında bir ekonomi sağlar. %30-40 arası bir ekonomi Evet. sağlıyor. Ve bu da hazır bunu bu şekilde %40 daha ucuza yapmak varken neden daha fazlası hazır profiller kullanıp %30 daha fazlasını yapılsın? Evet. Şimdi bunları gördükten sonrasında şöyle başlayalım şimdi. Bu PEP'leri nasıl yaptıklarını, bu onların biliyorsun eğitim dokümanıydı. Evet, evet, evet. Geçen sefer de bunu kullanmıştık. Çok da açıklayıcı. Şimdi diyor ki ben ne yapıyorum? İşte plazmayla levhaları kesiyor. Arkasından gövdeleri kesmiş plazmayla. Arkasından bunları tozaltı kaynak robotuyla kaynaklamış. Ufak tefek parçaları üzerine elle kaynak yapmış. Sonrasında bunların aslında kullandıkları daha yüksek çelik kalitesinin levhalarda biz işte S275 kullanırken piyasada bunlar hazır çelikler levhalardan kesildiği için S355 daha yüksek kaliteli çelikten de yapabiliyorlar. Böyle bir avantajları da var. Basit mesnet olan kolonları bu şekilde gövdeden civatalamış.
Ankastre mesnetleri demiş böyle yaparız demiş. Başlıklardan cıvatalamış. Bahsettiği şey şu. Aslında PEP dediği şey şu. Bir tane böyle rigid frame dedi, moment aktaran bir çerçeve veya modüler dediği şey de ise arasına gidiyor kolonlar da koyabiliyor. Bu kolonların üst noktaları şuraları mafsal. Evet. Bahsettiği sistem bu. Baktığımız zaman işte PEP'ten kolon, PEP'ten kiriş. Burada R aşıklar kullanmış. Bunu MKPEP'te biz de düşünüyoruz ileride. Evet. Ama hafif çelikler varken tercih edilir mi? Tam onda şüpheliyiz. Sonrasında bunlar şöyle özel bir cıvata kullanıyorlar. Dışarıdan bakıldığı zaman perçin gibi. Bunlardan Türkiye'de ben hiç görmedim. Var Bu da mı? çok akıllıca ya. Bunu da ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa gördüm. İki taraflı sıkıyor şeyi. Bir tanesi ortasını döndürüyor, bir tanesi sonunu döndürüyor. Böylelikle tek taraftan arkadan herhangi bir şekilde tutmadan cıvatayı sıkabiliyor. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Sonrasında yanal burkulmaya karşı aşıklardan kirişin gövdesini dönmesini engellemek için böyle buna flange brace diyorlar. Başlık çaprazı. Benim diyor tipik diyor bileşimlerim şu şekilde. Zaten bunlara PEP denmesinin sebebi de önceden hesabının yapılabilmesi. Yani bu adamlar bununla ilgili hazırlıkları yapmışlar. Engineered. Re-engineered işte önceden mühendisliği yapılmış. Evet. Bununla ilgili bileşim hesaplarını hazırlamışlar. Her şey ellerinde var. Evet. Bunları kullanarak hızlı bir şekilde hesap yapabiliyorlar. Şu kolon kiriş birleşimi üstten. Bu da ek birleşimi kirişlerdeki. Yapıldığı zaman şu şekilde oluyormuş. Çok güzel değil mi ama? Pırıl pırıl. Çok pırıl pırıl, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Kaynaklara bakar mısın ne kadar tertemiz. Evet. Sonrasında kolonlarda diyor ben birkaç tane diyor birleşim yaparız diyor. Ya üzerine koyarız. Ya gider açıyla kirişin açısıyla yaparız ya da kolona dik yaparız. Biz MKP'de bunları yapabiliyoruz. Şu ikisini. Çok güzel. Şu ikisi hani bir tanesi yandan bir tanesi üstten olma şekilde şu ikisini yapabiliriz. Evet. Bu benim en sevdiğim resimlerden biri. Ne diyorsun mimariye? Vallahi bu binaya bakıyorum. Hani kütüphane desen kütüphane olur. Ara katlı bir ne bileyim mesela servis, otomobil servis binası olur. Birçok şeyde kullanılabilir. Ve gerçekten de çok güzel, çok nasıl estetik bir bina bu. Yani normalde bizim Türkiye'de biz bunu yapmış olsaydık Evet. bizimkiler böyle şey gibi kümes gibi, basit depo gibi ama adam bak burada ne güzel oynamış. İşte kaplamanın renkleriyle oynamış. Evet. Bir tarafına giydirme cephe yapmış. Önüne bir tane böyle girişi için yapmış. Kolonların bir kısmını tuğla duvarla örmüş. Güzel olmamış mı? Çok estetik, çok güzel olmuş. Bizim mimarların da bunları görmesi lazım. Bu tarzda binaları mimarisini hazırlarken. Hani bizimkiler de bu şekilde daha güzel gözüküyor. Evet. Bizim ne eksiğimiz var? Yani bir de bunlar aslında prestijli bir bina. Hani insanlar fabrikalarını yapıyorlar. Dışarıdan insanlar o fabrikaları görmeye geliyor. Hani her zaman dışarıya kapıya bir tane Mercedes koymak değil. Binası da güzel olsa çok daha prestijli olacak aslında. Kesinlikle öyle. Şimdi diyor ki ben fabrikada kaynaklanmış böyle parçalar yapıyormuş. Bu sayede duvar ışıklarını bunların üzerine bağlıyormuş. Zaten biz de normal portal çerçevelerde de bizim de yaptığımız bir sistem. Şimdi diyor ki benim diyor ana taşıyıcım diyor ana sistemim şu. Ya içini diyor tamamını dolu kesitlerden yaparım. Evet. Ya da open web dediği şey ise gövdesi boşluklu diyor ama bu gövdesi boşluklu dediği şey bizim bildiğimiz makas. Makas, evet. Yani yaptığı şey kolonları kenardan kolonlara yandan bağlı makas bu aslında bizim bildiğimiz. Evet. Bu MKP'de de var ve bununla ilgili de bir tane ayrı bir video çekeceğiz. Tamam. O videoda şunu göreceğiz. Bu sistem çok ekonomik. Merakla bekliyorum. Hani videoyu gördüğün zaman çok daha böyle diyeceksin ki çok iyi olmuş. Şimdi bakarsan burada diyor ki iki parçada yapılmış kolonlar. İki parçadan yaptığı kolona bakar mısın? Evet. Çok da yüksek orası. Bakar mısın o iş makinesiyle olan boy farkına? Ya 15 metre, 20 Evet. metre bilmiyorum kaç metredir burası. Evet.
Çatısındaki uzaysal kafes midir, uzaysal ışıklarla mı yapılmıştır yoksa sadece R kiriş midir bilemedim ama devasa bir bina. Evet. Sonra demiş ben dış kolonları işte biraz önceki gibi biraz önce bağıntılarını göstermiştim. Üste geniş, altta dar alan. Düz, kenardan yandan bağlantılı. Bu bizim aslında bildiğimiz portal çerçeve Evet, girişi. portal çerçeve. Buradaysa üste geniş, altta dar alan. Sistem bu şekilde yapmış. Bizim MKP'nin içinde şu ve şu var. Evet. Yani şu an sadece ikisini yapabiliyoruz. İleride de bunlar hakkında düşünüyoruz ama şu an çok da fazla acele etmiyoruz o konuda. Üste daralan geniş kolon dediği şey şu. Gerçeği. Evet. Yaptığı bina bu. Ne dersin? Oo. Çok güzel, çok büyük bir bina yapmış. Bak burada böyle dikkat etmeni istediğim şeyler bu resimde gördüğüm. Ya burası bilmiyorum ama bir 30-40 metre var. Var. Şeyleri görüyor musun? Alt başlığı tutmak için yaptığı Evet. aşıklarla bağlantıları. Evet. Aynısını kolonlarda yapmış. Bak kolonlarda da yanal burkma problemi yaşıyor. Olmasın diye bu tarz önlemler almış. Bu da binanın bitmiş hali. Oo. Bu bir tane şey. Amerikan futbol sahası, kapalı Amerikan futbol sahası. Bir kapalı Amerikan futbolu sahası. Evet. Hani bu normal futbol sahası boyutlarında var mıdır yoksa bu sadece bir antrenman mıdır şey midir tam bilemedim ama aslında çok sanki antrenman sahasına benziyormuş gibi. Evet. Şimdi bak bu resme dikkat etmeni istediğim birkaç şey var. Bir tanesi rotlar. Evet. Pep artı rot bir arada. Zaten PEP'lerde hep rot kullanılıyor. Yani bizdeki borular yok. Ve bakarsan yan cephelerde de yine rotlar var. Evet. Yani bunlar da rot. Yani kimse aslında bizdeki gibi bu kadar devasa bir binada bile rottan vazgeçip yerine borular kullanmamış. Biraz önceki biraz önceki değil, bir önceki rotlu videonun aslında güzel bir uygulaması. Evet. Sonrasında duvar ışıklarına işte kaplamayı nasıl yaparız onu yapmışlar, göstermiş. Bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şunlar iç kolonlar. İç kolon dediği şeyler aradaki kolonlar. Bunlara böyle iki civatayla basit mesnet yapıp veriyor. Basit bir birleşim. Zaten moment aktarmıyor da. Yaptığı şey şu. Boru kolon üzerinde 4 tane civata. Evet. Kolay değil mi yapması? Çok pratik duruyor. Çok pratik. Sonra rigid frame dediği şey normal işte o ilk başta döndük. Tamamen moment aktaran çerçeve. Bu resimde aslında dikkatini çekmek istediğim şey kalkan cephelerdekiyle, başta ve sondaki cephelerdekiyle aradakilerin birbirinden farklı olması. Dikkat etmemiştim ben ona. Bak şey gördün mü? Kolonlar burada genişleyen, Aa evet. bak Evet, evet, evet. buradaysa düz. Doğru. Doğru. Neden? Çünkü diyor burada arada bir dünya kolon var. Ben neden burada farklı bir kesit kullanmayayım? Biz bunu MKP'de sistemi değiştiremiyoruz pek fazla ama bunlarda farklı kesit kullanmaya izin veriyoruz. Daha küçük kesitlerle kullanılabilir bizde de. Yaptığı bina şu. Vinçli bir bina. Bu demek ki PEP'lerle vinçli binalar da yapılabilirmiş. Sağlam, ekonomik. Eğer diyor işte sana diyor büyük bir tane temiz açıklık gerekiyorsa o zaman rigid frame diyor iyi bir çözümdür. Büyük açıklıkların geçilmesinde. Bunların illa simetrik olması gerekmiyormuş. Manyayı kaydırabiliyormuş. Evet. Bu bizim zaten MKP'de çok eskiden beri yapabildiğimiz bir numara. Bunun tek akıntılısını yapmışlar. Neden tek akıntılı yapıyor sence? Neden tek akıntılı yapıyor? Acaba? Bence şundan. Şimdi burası bunun ön cephesi, arkası da arka cephesi. Önden bakıldığı zaman bina büyük gözüksün istiyor. Ha, hokus pokus. Aslında mimari hile yapıyor burada. Evet. Evet. Hani karşıdan bakınca çok devasaymış gibi ama içine girdiğin zaman aslında o kadar da büyük değil. Bina bittikten sonra bir de boyunca ayna koyarsa daha da büyük gözükür. Bak bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Bu adam burada mühendislik yapıyor. Bak şimdi köşede moment büyük. Evet. Momentin büyük olduğu yerde kesit büyük.
Arada moment azalıyor. Azaldıkça kesiti Küçültüyor. küçültmüş. Evet. Mahya'da yine büyüyor. Ortada yine büyük moment. Bu da çok akıllıca. Adam hiçbir yerde gereksiz yere çelik kullanmıyor. Devam edelim. Bununla yaptığı binalar bu şekilde binalar yapmışlar. Bu bir kilise miydi? Kilise galiba, kilise. Bir kiliseyi andırıyor. Şöyle bu Kul. bir sanki dışarıda klimalar, büyük klimalar var. Burası Evet, bir sanki soğuk hava deposu gibi. olabilir. Sonrasında diyor ki ben diyor işte diyor, temelden yükler geldiği zaman diyor işte yataydan yük geliyormuş, düşeyden yük geliyormuş. Bunlar temele aktarılıyormuş. Adamın kullandığı cıvatalar. Gövdeden 2 tane. Basit mesnet. Çok basit olmuş. Bina çok büyük. Binalar çok kolay. Kolona baktığın zaman 2 tane, 3 tane cıvata bunlarla ne olur diyorsun. İnsan. Şimdi bakıyorsun rotlarla pepte bir yandan rotlara dikkat edeceğiz. Bir yandan peptlere bakıyoruz Evet. şu an. Bina büyük. Bak rotlar yine incecik. Evet, çatıya rotlamış. Çatıya rotlamış. Diğer aralıklarda şeyi göremedim. Ama oldukça dik bir bina. O biraz önceki Amerikan futbolu sahası Pit Panther diye bir tane galiba onların antrenman sahası. Evet, evet, Onu evet. söylüyor. Bak bununla ne güzel Konser alanı, platformu. Konser platformu yapmış. konser platformunun kolonlarına bak Pep. Pep. Rotlarına bak. Evet. Çaprazlarına bak rot. Yani insanlar önündeki ufacık olduğunu düşününce bina aslında ne kadar büyük bir şey. Doğru. Yani galiba bunun arkasında soyunma alanları falan var. Adam Muhtemelen. Kulisler falan polisler vardır. falan var. Ve bu galiba Pep olduğu için bunu söküp taşıyabiliyorlardı. O zaman aynı zamanda pratikte. Pratikte hani bunu biz hep çeliği kullanırken çeliğin avantajı şudur. Bunu hep söylüyoruz ya. İşte bir yerden bir yere ileride ihtiyacınız değiştiği zaman bunu taşıyabilirsiniz diye. İşte O zaman adamlar şimdi hem ekonomik oldu, hem sağlam oldu, hem pratik oldu. hem de taşınabilir oldu. Evet. Ve bu da onun taşınabildiğinin güzel örneklerinden bir tanesi. İşte bunu demiş ben sürekli kirişler yaparım demiş. Sürekli kiriş dediği şey normalde şuna rigid frame diyordu. Bak şimdi ortasına bir tane kolon koymuş. Evet. Buna CB1 diyor. Continuous Beam Beam. 1. Yani tek kolonlu. Örneği bu. Ada ortaya bak şurada ortadaki kolonlar bunlar basit kolon, basit mesnet kolonlar. Bunun ikilisi üçlüsü de yapılırmış. 3 aralıklısı. 2 kolonlusu veya. Bunun 4 aralıklısı, yani 3 kolonlusu da yapılırmış. Böyle bunları tipleştirmişler. Zaten bunlar tipleştirildiği için buna PEP deniyor. Değişken kesit Ya- olayı. İşte ben bu Pre-Engineered Building'in bu CB1 tipi, bu CB2 Evet. tipi, bu CB3 tipi. Bizim MKPB sonuna PEP koymamızın aslında sebebi de bu. Bizim program da aslında parametrik, her şeyi aslında bunları yapabildiği için adını biz PEP diye değiştirdik. Yaptığı binalardan bir tanesi. Evet. Kaç metredir burası? Çok metredir. Çok. Çok. Burada çok akıllıca bir iş yapıyor. Bak kolonlar burada kolonların etrafına dairesel bir kalıp yapıp beton dökmüş. Sağlamlaştırma amacıyla mı acaba? Gelen kamyonlar çarptığı zaman kolonlara Evet, öyle zarar bir vermesin diye. depolarda falan öyle sıkıntılar var. Peki yanlış mı görüyorum yoksa bu mahya yine simetrik değil galiba? Mayın sanki simetrik de biraz açıdan kaynaklanıyormuş gibi. Ona dikkat ettim. Acaba açıdan mı yoksa simetrik değil mi diye düşündüm. Bak burada ben şeyi görüyorum. Öndekiyle arkadaki birbirinden farklı. Evet. Bak arkadaki daha geniş, öndeki daha dar. Çünkü bunu yarım yük alıyor. Burada yarım yük aldı. Neden daha fazla kullansın ki adam? Doğru. Yani çok akıllıca işler yapıyor bu adamlar. Hep de şey var. Ne kadar köfte o kadar ekmek mantığı var. Yani Ne kadar yük o kadar çelik. gereksizse kullanma. Bitti. Yani bitti yani. Ve bunlar şey değil. Para bunlar. Tabii. Bunlar da tasarruf. PEP kullanırsan tasarruf ediyorsun. Akıllıca işler yapıyorsun. Sonrasında bak yine bu resimdeki şey araya basit mesnet kolon yapmış ama aşıklardan bak alt başta yine tutacağım diye uğraşıyor. Bağlamış, evet. Bağlıyor. Bunların eşit olmayanları olurmuş böyle. Bunların tek akıntılarını yaparlarmış.
Ee, bunları bak ortada da burası mahsal bir birleşim. Gerekirse böyle bir şey yapmış. Buradaki temel maliyetlerinden de kaçmaya çalışıyor. Bunlar basit mesnet yaparaktan. Bunun şimdi üçüncü tipe geçti. Biraz önce rigidi gördük. Ortadan Evet. kolonlusunu gördük. Bu defa üçüncü tip. Üçüncü tipte bu aslında bakınca uzaktan sanki çelik değil. Çelik bakmasak bu prefabrik değişik. Prefabrik makasa benziyor sanki. Evet. Bahsettiği şey şu. Diyor ki ben normal bir rigid frame'de ne oluyormuş? İçerideki hacmin bir kısmı şu değişen kesitlerden dolayı kayboluyormuş. Oysa bu prefabrik gibi üzerine betone prefabrik kiriş gibi çeliğini yaparsa şurada içeride daha bir temiz bir alan kalıyormuş. Nerede lazım bu? Soğuk hava depolarında. Evet. Onlar içini kaplayacakları için duvarlarla Doğru. Doğru. onlar için çok güzel. Yalıtım çok önemli. Yalıtım çok önemli. Bir de köşelerde orada hacmi de kaybetmemek lazım. Bu da çok güzel bir mühendislik olayı. Ya çok akıllıca işler yapıyorlar. Evet. Tolga bak bu benim en sevdiğim sistemlerden bir tanesi. Genelde herkes makasları kolonların üzerine koyarlar. Bunlar ise kolonları yandan bağlıyorlar. Yandan bağladıkları zaman şuradan yandan bağlanıyor. Şuralardan. Yandan bağlayıp buna truss beam diyorlar. Yani makas kiriş. Makas kiriş. Makas Evet, kiriş. makas kiriş. Biz bunlara ise bizde ise hep adına biz şey diyoruz. Çelik makas. Burada bir farklı bir terim farkı var. Şimdi bunun gerekirse ortasına da kolon koymuş ve o aralarına da kolon koymuş. Evet. Bu bizim aslında MKP'de çok eskiden beri yapabildiğimiz bir numara. Şimdi bakalım makaslarla alakalı burada enteresanlıklar başlıyor. Bak neler yapıyor. Şurada bir tane şey var. Makasın bak alt başlığını Bağlamış, bağlamaya evet. çalışıyor. Neredeyse makasın alt başlığında şurada şuralarda bir 3-4 metrede bir bağlantılar var. Buna neden gereksinim duyuyor sence? Herhalde burkulma olmasın diye. Alt başlıkta basınç çıkıyor çünkü. Evet. Alt başlıkta basınç çıktığı zaman onun şuradaki çubukların burkulma boyu bunun arası kadar oluyor. Şu ara Evet. kadar oluyor. Hesapta bunun çünkü dikkate alıyor. Şimdi devam edelim. Bak bununla bu bir defa Buz pisti. bu galiba Kanada. Evet. Kanada ise buz pistidir. Ki öyle buz hokeyi sahası gibi bir şey galiba. Buz hokeyi sahası gibi. Bak ama kolonlar yine yandan bağlı. Evet. Hiçbir zaman kolonları gidip bizim gibi Tepeye koymuyorlar. üstüne koymuyorlar. Sonra devam edelim. Bak diyor benim yaptığım diyor sistem bu diyor. Ne yapıyormuş? Şurada aslında detayında baktığım zaman burada truss beam dediği şeyde aslında şunlar T kesitler. Şöyle bir tane bu T. Şu kesit. Alt başlıkta da T kullanıyor. Ve bu T'yi getirip kolonun gövdesine civatayla bağlıyor. Tamam. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Şimdi geldik. Bu binayı, şu bina benim en sevdiğim resimlerden bir tanesi. Bak. Şimdi ilginçlikler bizden yani Türkiye'den farklı olarak ilginç neler yapıyor. Biz olsaydık şuralara çapraz koymuştuk. Doğru. Çünkü orası ilk bölüm. İlk bölüm burası. Yani bunu kesin koyardık şunları. Evet. Silmiyor muyuz? Silemedik. Sonrasında ama bak onun çaprazları nerede? Onun çaprazları şurada. Evet. İkinci araya koymuş. Demek ki sondan da aynı yere koyacak. Çünkü geçen sorduğum soruda bana öğretmiştin. Hep çaprazları ilk ikiye ve son ikiye koyuyorlar. Şimdi bakıyorum ben buradan. Neden aralarda biz olsaydık bunu iki arada, üç arada bir çaprazlardık. Evet. Ama bu adam bunu nedense sadece şurada ilk ikisini çaprazlamış. Geri kalanlarında ben çaprazları görmüyorum. Bak şuralarda var. Şuralarda var. Şurada başta sonda var. Bir de şurada var. Ama geri kalan ortada bak bir dünya arada çapraz yok. Sence neden olabilir bu? Demek ki o koyduğu rotlar mukavemeti sağlıyor. Ben sana söyleyeyim. Bak bu neden oluyor biliyor musun? Buradaki binanın boyunu şöyle tahmin etmeye çalışalım. Aralarına 6 metre diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ara var. 102 metre falan yani binanın uzunluğu. Şimdi bu binadaki asıl problem rüzgardan değil.
Isı farkından kaynaklanıyor asıl problem. Büyük ihtimalle onu fark ettiler. Termal olay. Termal etkilerden etkileniyor bu bina. O yüzden gitti bu şekilde termal etkiler söz konusu olduğunda sadece baştaki çaprazlar işe yarıyor. Geri kalanları işe yaramıyor. Evet. Büyük ihtimalle onun yüzünden yaptılar. Şimdi dikkat etmeyi istediğim ikinci bir şey de şurada bakarsan kolonlarda şey yok. İlk kalkan cephedeki kolon sisteminde bir sonraki Düz. Ondan sonra PEP başlıyor. hep başlıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü bakıyor tamam burasını da tahmin etmeye çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani burası da 50 metre civarı. 50 metre civarı bir açıklık geçerken arada bir dünya rüzgar kolonu var. Evet. Bir dünya rüzgar kolonu varsa neden aynısını, bir sonraki sistemin aynısını niye kullansın ki? Adam çok akıllıca davranıyor. Yaptığı şey takdire şayan. Bak şimdi burada bunun makası nasıl? Makası buymuş. Biz normalde Türkiye'de ne yapıyoruz? Genelde köşebentten makas yapıyoruz. Buradaki enteresan olan şey aslında bunun alt başlı, üst başlı bir tane T, alt başlı bir tane T, dikme diagonallerini araya şuralara bunlar da köşebentten. Ama bak dikkat edersen şu noktalarda birleşim levhası yok. Evet. Doğrudan T'nin gövdesine kaynatıyor. Bu ne sağlıyor ona? Ekonomi. Ekonomi. Hani bak burada bu resimde yine birkaç tane daha böyle bence güzel fikir var. Sana onları göstereyim. Bak makasın alt başlığını birçok noktadan bağlamış. Şurada da bunu üstten de bağlamış burada bu defa. Ben üstte de kirişler görüyorum şurada. Sonra bak burada rotlar var. Bu rotlar neden buralarda? Ya biz düşey çapraz olsaydı şöyle düşey çaprazlar yapardık. Evet. Bunlar yöntemlerden bir tanesi bu. Diğeri de bunun şuradaki bak şuradaki stabilite kirişini düşün. Şunların arasına rot yapmak. Yaptığı rotlarla bir şekilde aslında çubukların burkma boyunu azaltmaya çalışıyor. Bu bizim Türkiye'de hiç yapmadığımız işlerden bir tanesi. Oldukça enteresan bir bina bence. Güzel bir şey örneklerden biri. Bak birleşim detayına bak. Şu birleşim detayının güzelliğine bak. Evet, az civata çok iş. Az önce daha önce gördüğümüz gibi. Bak burada 2 tane cıvata burada var. Evet. 2 de onun arkasında varsa 4 tane cıvatayla bağlamış bunu. Altta da bir tane, tamam. Altta da bir tane tamam. Sonrasında bak biz şu levhaların arasına şuraya biz içine levha koyup kaynatmaya çalışırız. Oysa gitmiş dışına kaynatmış. Bu da güzel fikir. Yani şunlarda da bakarsan hep Evet, şey yapmış. dışarıda. Ve makasın alt başlığı ve üst başlığı T. Evet. Çünkü o birleşimde levha kullanmakla uğraşmak istemiyor. Adam yani gerçekten bence çok akıllıca işler yapıyor. Sonra bakıyoruz, ben resimleri devam ettiriyorum, bakıyorum. Bak şimdi burada bu resim yine enteresan. Hep kolona yandan bağlıyor. Evet. Hiçbir zaman kolona gidip bizim Türkiye'de yaptığımız gibi kolonu yandan şey yapmıyor. İkincisi bak şuralarda çaprazlar var. Aşıklara bağlayacak onu sanırım. Aşıklara bağlayıp çubukların burkma boyunu azaltacak. Evet. Hani bizim Türkiye'de alt başlıklarda biz böyle şeyler yapmıyoruz. Alt başlık bizde bu eski çelik eski yük yönetmeliği TS 498'den kalma alışkanlık. Bizim alt başlığımızda o yönetmelik, eski yönetmelik varken alt başlıkta basınç çıkmıyordu. Şimdi ise bu Eurokodlar geldikten sonra 2017'den sonra 2016 çelik yapılar yönetmeliğine göre rüzgar yükleri TSN 1991 1.4'te hesaplanınca alt başlıkta basınç da çıkıyor. Ama bu adam basınca karşı önlem alınması gerektiğini biliyor ve bunlara önlem almak için bir şeyler yapıyor, gayret gösteriyor. Yine bir başka bina. Bakarsan bundaki enteresanlık ne? Yine bak alt başlıkları bir şekilde hep bağlayacağım diye uğraşıyor. Ya biz geçtiği mesafe küçük bir mesafe değil. Değil. Hani- Ve yükseklik de çok fazla. Yani Bakarsan. yani şöyle araçlardan ölçülendirmeye kalksam 12-15 arası bir şey herhalde. 15-18 metre arası gibi. Evet. Ama alt başlıkları bak bu adam tutacağım diye uğraşıyor. Burkulmalarını engelleyeceğim diye. Bu binanın diğer bir versiyonu. Diğer bir resmi. Yine bakınca bir 50 metre civarı burada bir açıklık var. Makası
kullanıyorlar ama makası genelde çok büyük açıklıklar geçerken kullanıyorlar. Evet. Daha böyle 25-30 metre civarı bir şey olduğu zamansa dolu peplerden yapmayı tercih ediyorlar. Yani biz Türkiye'de makası genelde hep şeyde kullanmayı, yani küçük mesafelerde makas, büyük mesafelerde portal çerçeve yapacağız diye düşünüyoruz. Bence güzel bir sistem. Sonra devam edelim. Bak yine makasın alt başlarını tutacağım diye hep bir gayret var. Evet. Hani aşıklardan getiriyor, şuradan şöyle getiriyor, şuradan makasın alt başını hep tutacağım diye uğraşıyor. Şöyle bir şey yapıyor. Devam edelim. Karşıda kullandıkları Rotlar var galiba. Ne? sanki rot mu boru mu tam ayırt edemedim. Ama ince, çok inceler. İnce. Yani bizim alıştığımızın ötesinde inceler. Bu resmi şeyde de görmüştük. Rot resimlerinde de görmüştük. Burada alt başlığı tutmak için bu defa rotlar kullanıyordu. Yaptığı şey burada bunların nasıl ekleneceğini gösteriyor. Ekin gerçekte yapılış şekli buymuş. 3 tane cıvata, 2 tane de altta var. Böyle 6 tane cıvatayla bayağı bir büyük bir şey. Galiba o en baştaki binadan alınma örnekler bunlar. Bak burada da yine şey, bu alt başlığı tutacağım diye yine gayretlere bak. Şu çaprazlar. Bak alt başlığı hep tutacağım diye uğraşıyorlar. Evet. Çünkü alt başlığın basınca karşı burkma boyunu azaltmaya çalışıyor. Burada demiş ki hani makası biz neden tercih ediyoruz? Çünkü makasın içinden geçen şu boşluklardan borular geçirebilirlermiş, havalandırma kanalları geçirebilirmiş. Buna izin verilmiş. Hani biz ucuz olsun diye düşünüyoruz sadece. Onlarsa kullanımı için iyi Biraz daha ergonomik olsun istiyorlar herhalde. gibi. Bak tepeye bu defa binanın üzerine bir tane uçak asmış. Uçak küçük ama yine de Yük. yine de bir ağırlık. Ama dikkat etmeni istediğim şey yine makasların alt başlıklarını bak tutacağım diye gayrete bak. Evet doğru. Hani bu da önemli bir şey. Sonrasında bak makaslar bu bizim bildiğimiz aslında düşey çapraz. Şu makasın üst başlığı bir tanesinin, diğerinin üst başlığı, bir sonraki makasın alt başlığı ve üst başlığı ve arasına bizim bildiğimiz düşey çapraz. Biz diyor bunu da yaparız diyor. Gezer vinç. Gezer vinçli işte diyor VP ve hibrit sistem. Aslında bu bizim bildiğimiz MKP'de yapabildiğimiz standart bina. Evet. Hani portal çerçeveli işte makasların üzerine burada yaptığı güzel bir numara var. 2 tane vinç varsa şu sistemi biz de düşünüyoruz. Hani kolonları şuradan kesip şu kolon sistemi biz de yapmak istiyoruz. Yakın zamanda belki bir fırsat bulursak yapacağız. Evet, Bak, hangar. bu bir hangar. Dikkatini çekmek istediğim şey karşıdaki rotlar. Rotlar evet. İçine uçak koymuş. Bu uçağın fiyatı ne kadardır? $1 milyon vardır herhalde. Bilmiyorum ama belki bir, belki iki. Yani. Ama bak buradaki dikkatini çekmek istediğim şey bu alt başlıkları tutacağım diye hep bir gayret içinde. Hani şuralarda hep şeyler var arkalarında. Bak burada çok daha büyük bir tane makas geçiyor. Kalkancı burada buraya bir tane kapı yapmaya çalışıyor. Kapı için rüzgar kolonları yapmış. Evet. Rüzgar kolonlarından gelen yükleri bir sonraki makasa aktarıyor. Bu bizim hiç yapmadığımız işlerden bir tanesi de budur. Böylelikle aslında onu çatı seviyesine aktarıp şurada bir tane şey oluşturmaya çalışıyor. Üçgen oluşturmaya çalışıyor. Ve yükü burası taşıyacak. Devam edelim. Şimdi yani biz bu binayı Türkiye'de yapamayız diye düşünüyorum ben. Örnek proje varmış evet. Ve çaprazlar yine bir tek ortada var. Şimdi bir tek ortada var. Bu defa yani biz olsaydık bu binanın gider ilk aralısını şuraya çaprazlardık. Bir orta son yapardık herhalde. Yani biz bunu yapardık. Evet. Şuraya da çaprazlardık. Evet. Hani bu şuralar bizim Türk versiyonunda buralar çapraz olurdu. Evet. Oysa bak burada gitmiş bu defa bu tarafı çaprazlamış. Sonra bu tarafı çaprazlamış. Bir tane de ortaya yapmış. Bunların şimdi yani biz yani Türkiye'den bakaraktan bunların mühendislik bilmediğini söylemek mümkün mü? Valla adamların yaşadığı iklim koşulları bizden çok farklı.
O koşullara göre de çok daha fazla hesap kitap yapmak zorundalar. Bence çok da iyi mühendisler diye düşünüyorum. Ya bana da öyle geliyor. Hatta şurada buradaki aldıkları kar yükü 20 PSF'nin ben değerini biliyorum. 20 PSF yaklaşık 100 kilogram bölü metrekare kar yükü. Bu çatının üzerinde şu an yaklaşık 175 kilogram bölü 175 kilogram bölü metrekare şey var. Kar yükü var. Kar yükü, evet. Sonra bunları kıyaslamış. İşte demiş ki hangisi en ucuzdur, hangisi değildir falan. Hani biz ama bunlar o kıyaslayacak durumda değiliz. Sonrasında ilginç olanlardan şeylerden bir tanesi de binanın yanına yaptığı eklentiler. Onlara lin diyor. Lin dedikleri şeyler buralarda bir tane basit birleşimler yapmak için sadece gövdeyi cıvatılıyor. Bak şuraya gövdeyi cıvatılıyor. Başlıkları şey yapmıyor. Bunlar basit girişim, basit mesnet yani moment aktarmayan birleşimler olacak. Bunu binanın önüne yapabiliyormuş. Biz bunu yani MKP'de biz bunu yapamıyoruz. Bizim yapabildiklerimiz sadece yan tarafına. Yanlara ekliyoruz, evet. Yani biz sadece şu yanlara ekleyebiliyoruz. Yaptığı birleşim şu. Ne görüyorsun burada? Valla büyük kolona küçük bir şeyle eklenti yapmış bebe. Şuradaki cıvatalara bakmanı Bir tane söyleyeyim. galiba. Sadece 2 tane. Evet. Burada 2 tane cıvata var. Ana kolon kirişine şu birleşime dikkat etmene bir bak. Altta 2 tane var. Üstte belki 2 belki 3 tane var. 3 tane belki. Burada 3 tane var. Bir tane şurada var. Bir tane şurada, bir tane de burada var. Yine alt başlığı tutturmaya çalışmış galiba. Ya Aşağı. ama aralarda cıvata yok. Evet. Ya bizim Türk versiyonunda biz bunlara 20 santim arayla kesin cıvata yapardık. Döşeriz. Yani mutlaka. Bizim yapabildiğimiz birleşim türü bu. Yan tarafına lin dediği şey biz sadece bundan yapabiliyoruz. Ve bizim yaptığımız şey biz buraya moment aktartıyoruz. Şimdi bu aslında ilginç bir örnek. Bunun üzerinde şöyle bir tane kar yükü var. Şurada da şöyle bir kar yükü oluyor. Evet. Hani şöyle bir değişken bir kar yükü oluyor. Biz bunun için şurasını biz de bu link dediğinde basit moment aktarmayan bir birleşim yapıyordu. Biz ona güvenemedik. Hani MKPB yaparken. Evet. Bizimki burası rigid bir birleşim. Bakınca bunlara yan taraflarından işte uzatmak için binayı neler neler yapmış. Hani bu pepleri birleştiriyor birbirleriyle. Bunu isterse makaslara gitmiş birleştirmiş. Bunu yaparaktan şöyle bir bina yapmış. Bu da çok estetik vallahi. Yani bundan galiba bir ağaç çiftliği gibi bir şey olsa Evet. gerek. Ben tam bilemedim ama. Sonrasında şimdi şeyleri gördük. Neler gösterdi bize? Dedi ki ben içini makaslı yaparım, arasına kolon koyarım, dolu yaparım. Bir de dedi son kirişlerde bu kalkan cepheler benim için önemli. Çünkü bunlar yarıdan yük alıyorlar. Hani şöyle şunların yük aldığı kısımları düşünsek, şu makas şu aranın yükünü alıyor. Evet. Ama bu sadece yarısını alıyor. Üzerine bir de bunun fazladan kolonları var arasında. O zaman diyor ki ben bunu neden aynı bununla yapayım? Evet. Buradan Düz yapıp geçmiş oldu. Ya adamların parası çok kıymetli. Ya benim anladığım. Hiç böyle fazlalık gereksiz yere bir şey kullanmıyorlar. Şimdi bunlara üstteki kirişlere bunlara rake beam diyor. End post dedikleri şey bizim rüzgar kolonları. Bunlar da kenar kolonlar. Bak bunlar da neler kullanacak şimdi. 25 fit dediği şey 30 santimle çarpsak 7,5 metre mi? Evet. Yok. 30, 6,5. Tabii 7,5 metre. 7,5. Bunlarda rake beam dediği şey kirişlerde ne kullanıyormuş? C'lerden de yapabiliyormuş. Yani adam şu kirişi 2C'den ya hafif çelik yapıyormuş. Hani PEP deyince bizim aklımıza sadece böyle hep değişen kesitli çerçeveler geliveriyor. Evet. Ama bak burada bu defa ekonomi sağlayacağım diye hafif çelik de kullandı. Sonra bunu işte kirişlerde yine kirişlerde kullanmış. Sonrasında rüzgar kolonlarıyla alakalı bunlar zaten rüzgara karşı konuyormuş. Sadece buradan gelen düşey yükü aktarıyormuş. Demek ki burası basit mesnet. Bunun üstü de mafsaldı.
Şimdi ya burasını o zaman şey yapacak, rigid yapacak şu kenarları. Şu mesnetleri. Bu bir seçenek. Evet. Ya da başlarda bir tane video vardı. Şuradaki kaplamaları çaprazların yaptığı işi yaptığını varsayıyor. Yani iki olasılıktan bir tanesi. Eğer bunlar basit mesnetse o zaman kaplamayı dikkate alıyor. Değilse şey. Bak rüzgar kolonlarını bağlar. Şunlar onun Requiem dediği şey kalkan cephedeki kiriş. Şu rüzgar kolonu. Rüzgar kolonuna dahi yanal burkulmayı önlemek için bak şunlardan yapıyor. Evet. Bu bizim Türkiye'de hiç yapmadığımız işlerden bir tanesi. Yine burada işte zaten yarım yük aldığı için bunun kesitini değiştiririz diyor. Bu bizim MKP'de uyguladığımız yöntem. Hani bir sonrakinde daha küçük, bunlarla daha küçük kesit seçimine izin veriyoruz. Asker kolonlar. Asker kolonlar bunu tam aslında ben anlamadım. Hani bu galiba yarısına kadar giden bir kiriş midir? Tam ne olduğunu çözemedim yani bunun. Ama bak buradaki kullandığı şey enteresan. Bu bir tane C. Evet. Şöyle bir tane C üst başlığı. Üst başlığın içine arasında kutudan yapmış. Veya belki bu da bir C. Ya burada aslında hafif çelikten makas yapılmış. Bunu İlginç değil mi? yani bunun hiç Türkiye'de örneğini bunu hiç görmedim. Evet. Hani o road videosunda şey görmüştük. Hafif çelikten portal çerçeve Evet, yapmak evet, bildiğimiz evet. bir şeydi. Ama bunu hiç görmedik. İşte diyor bakalım bunlar nasıl oluyormuş. Yandan yük geliyormuş bunlara. Bu kalkan cephede ise bunlar momente dayanıklı değilmiş. Demek ki şunların yani ilk varsayımdaki gibi bunların alt uçlarının mafsal kabul ediyor. Hepsi sabit meslek bunların. Evet. Çünkü diyor bu momente diyor moment diyor taşımaz diyor. Eğer moment taşımıyorsa nasıl duruyor o zaman ayakta bunlar? Diyor ki metal panel kaplamadaki metal panel aslında hareketini engelliyormuş. Bizim bu Türkiye'de hiç bilmediğimiz, hiç yapmadığımız bir şey. Hani biz yani Türkiye versiyonunda biz olsak bunları mutlaka şey yaparız. Ankastre mesnet yaparız ve bunu da momente çalışacak şekilde tasarlarız. Ama bunlar kaplamanın hareketi engellediğini düşünüyorlar. Ne, yap- ne yapıyormuş? İşte bracing or wall panellerinin diyafram etkisi meğer kalkan cephelerde hareketi engelliyormuş. Evet. Hani isterse şunu da yapıyor veya kaplamanın da hesapta dikkate alabiliyor. Hesapta işe yaradığını söylüyor. Bu bizim hiç bilmediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. End frame'lerde bu defa gitmiş beton kolon kullanmış, arasını tuğlayla örmüş. Bunlarda büyük ihtimalle şey bu. Kalkan cephenin beton olduğu bir durum var. Onu anlatmaya çalışıyor. Genelde bu tür şeyler yaparken peplerin altını basit mesnet yapıyormuş. Neden bunu yapıyor dersin? Bilemedim valla. Şeyden. Temelleri küçük çıksın diye. Evet. Yine ekonomiyi düşünüyor. Ya şimdi temel işi ve temeller sıkıntılı bir konu. Orada şey yapmıyorlar. Mühendis çeliği yapan mühendisle temel hesaplarını yapan mühendis ayrı. Anladım. Ve onlar hani bu temeller genelde bunları basit giriş yapıyor ama biz sanki bize rigid yapıldığı zaman daha ekonomik olacakmış gibi geldi. Yaptığı birleşik rigid olduğu zaman diyor bu şekilde yaparız. Başlıklara cıvata koyuyor. Şu cıvatalara bakar mısın? Ne dersin? Evet. İnce, küçük. Çok küçük değil mi? Vallahi inanılmaz küçük. Sonrasında binalarda bunlarda düşey deplasmanı kontrol edermiş. Bu bizim MKP'de zaten yapıyoruz. Yatay deplasman da önemli. Onu da engellemek lazım.
Ve kirişlerdeki şeylerde bu kirişlerin başlıkları dönmesin diye şu brace'leri kullanıyor. Bunlara çaprazlıyor. Şimdi bu alt başlıklar yanal burkulmaya karşı dönüyor. Diyor ki bunu diyor mutlaka yapmamız lazım. Zaten bizim 2018 deprem yönetmeliği de bunu istiyor. Ama bu benim bildiğim kadarıyla MKP dışında hiç kimse bunu kontrol etmiyor. Ya bu öyle kritik bir şey ki aslında biraz bunu şeyde göreceğiz. Yanal burkulmayı önleyici çaprazların veya şuna ben payan da diyeyim. Bunların etkisini gösterdiğimiz ayrı bir tane video çekeceğiz. O videoda bu konuyu çok daha detaylı anlatacağız. Bu da çünkü çok önemli bir konu ve kimse şu an bunu denetlemediği, kontrol edilmeyen bir parametre gibi. Kimsenin bilmediği bir konu. Ya, özellikle petek girişlerde çok büyük problem yaratıyor. O zaman bu sırrı benimle paylaşır mısın? Videosunu çektiğim zaman. Evet. Videoyu çekeyim. Bekliyorum. Bak diyor ki ben diyor bunları işte çaprazlara yaparken I'yı demiş ki ben şu bir kolon büyük ihtimalle kolon duvar ışıklarından çaprazlar alıyor bu defa destek alıyor. Bunu gitmiş ya gidiyor başlığa vidalıyor ya da bir tane şöyle leyfa koyup leyfaya tek civatayla yapıyor. Şimdi buradaki insanlar hep şunu diyorlar. İşte buradaki aşıklar hafif çelik. Hafif çelik aşıklar bu kirişin dönmesine katkısı olur mu? Yani şimdi bunlar bu yönetmelikler bize Türkiye'den, Amerika'dan geldi. Amerikalılar bunu bu şekilde yapıyorlarsa ya mutlaka bunun deneyi, testi bir şeyleri yapılmıştır ki kullanılmasına izin Kesinlikle, verilir. tabii kesinlikle. Hani bu rastlantısal değildir diye düşünüyorum ben. Şuna ne dersin? Kıvrımlı çerçeve. İşte Özel kıvrım. oval tonoz çerçeve. Evet. Yani özel açı ve bükülmüş özel büküm çerçeveler. Şunların kalınlıkları ne kadardır? 2-3 milim Ya bence 8-10 milim var arası. mıdır? Ama 8-10 milimle adamın yaptığı şeye bak. Hani yüksekliğe bak. Bu da uygulaması galiba. Bu da uygulaması. Bak bu adam şeyden çok korkmuş. Yanal burkulmadan çok korkmuş. Kirişin alt başlığını tutacağım diye gösterdiği gayrete bakar mısın? Evet. Yine aşıkları tamamen bağlamış alt başlığa. Bu alt başlığın dönmesini engellemek bu adamlar için çok önemli. Evet. Bu bizim Türkiye'de işte hiç dikkat edilmeyen konu. Yine de şuradaki de bilmiyorum dikkatini çekti mi? Rotları görüyor musun? Evet. Burada yine rotlar var. Rotlar, çaprazlar rottan ama alt başlıkta hiç aldığı önleme bak. Rotsuz olmaz. Rotsuz olmaz. Alt başlıklarda desteklenmeden olmaz. Evet. Yaptığı bina bu son hali buna dönmüş. Çok güzel ya. Şu da o bahsettiği kirişte büyük ihtimalle şu kiriş. Evet. Bak bu bir galiba bizim spor salonu olarak kullanabileceğimizi düşündüğümüz bir şey. Belki de bir spor salonu. Bak bu resim işte bu resim çok kritik. Bu bizde birçok şeyde fikrimizi değiştiren şeylerden bir tanesi bu. Yani MKP'de şu an bununla ilgili bir video geldiği zaman daha iyi anlaşılacak. Makaslarda bak bütün kolonlar hep yandan bağlanıyor. Evet. Şurada bak bir tane stabilite girişi var. Şurada bak bir stabilite girişi burada. Bir tanesi burada. Evet. Arası da çaprazlanmış. Rotlanmış mı? Rod da çaprazlamış. Evet. Bak bunu aynı şeyi bir sonrakinde de denemiş. Bir sonrakinde de yapıyor. Bunların arası da rotlanmış. Çaprazlanmış. Dikkat etmeni istediğim şey üst başlıklarda çapraz yok. Evet. Neden? Diyor ki galiba bence, yani bizim düşüncemiz o. Üst başlıklarda çatı aşıkları ve kaplama orada bir diyafram oluşturuyor. Ve bu diyafram yüzünden de burada şey olmuyor. Makasın üst başlığında onlar burkulmasını engelleyen bir şey var. Ama makasın alt başlığında rüzgardan dolayı basınç çıktığı zaman onu tutabilecek hiçbir şey yoktu. O da gitmiş bütün araları bu şekilde çaprazlamış. Evet. Bak şurada. Bu bizim bu gösterdiğim şey Türkiye'de hiç kimse tarafından yapılmayan, yani MKP dışında benim bildiğim hiçbir çelik yazılımda olmayan bir özellik. Alt başlıklarda basınç çıkıyor. Alt başlıkların yanal burkulmasını değil, basınca karşı burkulmasının önlenmesi gerekiyor. En iyi yöntem de bunları çaprazlamak.
Evet. Bunu zaten etkisini MKP'nin de bunları uygularken o zaman göstereceğiz. Ama bu resmi de böyle ben hiç unutmaması gereken bir resim diye düşünüyorum. Nasıl? Çok güzel. Ya bunlar da adamların yaptıkları binalar. Birincisi işte değişken kesitli çerçeveler en ekonomik çözümdür diyor. Span dediği şey makasının kısa yöndeki en kısa açıklığıymış. Olabildiğince azaltılmak isteniyormuş. Ya baktığın zaman da zaten bitti gibi. Valla Mehmet, bu PEP konusunda beni yine aydınlattın. Çok teşekkür ederim. Ama aklıma bir şey takıldı. Şimdi MKA PEP yazılımı PEP yapabiliyor. ROT uyguluyor. Sen de beni her iki konuda da aydınlattın. Ama ben bir de bunları bu MKA PEP programında bir uygulamasını da görmek istiyorum. O konuda da eğer bana bilgi verirsen daha da mutlu olurum. Bu da artık bir sonraki videoda diyelim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu şimdilik bu kadar. Tamam. Hoşça kal.